Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı sonbahar masa dekorasyonlarınızda değerlendirebileceğiniz en kolay bal kabağı bardak altlığı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Bardak altlığı deseninde 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile bardak altlığını öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden desenin yapılışına başlayalım. Bardak altlığının yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine toplam 13 tane ikili trabzan yapalım ve başlangıç zinciri ile birlikte 14 tane ikili trabzan olmalı. 13 ikili trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan ve altta yapmış olduğumuz 14 trabzanın her birinin tepesine 2 adet ikili trabzan yaparak toplam 28 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine bir trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine 2 trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine bir trabzan. Ve bu sırada çift, tek yaparak toplam 42 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan, yan yana 2 trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine 2 adet ikili trabzan. Yan yana 2 trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine 2 adet ikili trabzan. Dördüncü sırada çift, 2 tek, çift, 2 tek yaparak toplam 56 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Dördüncü sıradan sonra bal kabaklarını yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Daha büyük bal kabağı yapmak isterseniz sıra sayısını artırabilirsiniz. 3 zincir, sonraki ilmeğin tepesine ikili trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine ikili trabzanı yaparken bal kabağında kullanmak istediğiniz rengi geçiş yapabilirsiniz. Tığın başını 2 kez dolayalım. Sonraki ilmeğin içerisinden 7 kez önce ikili trabzan yapacağız. Daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatacağız.
Bakın şu an turuncu renk ile 2, 4, 6, 8 tane tığda ilmek beklerken bal kabaklarının sapları için yeşil renge geçiş yapalım. Bütün ilmekleri yeşil renkle kapattıktan sonra düğümü yapalım. 3 adet zincir. İkinci zincirden başlayarak yan yana 3 tane kayma dikişi yapacağız. Üçüncü kayma dikişini yaparken tekrar gri renge geçiş yapalım. Yeşil ve turuncu ipi alttan yürütmeye devam ederek yan yana toplam 3 tane ikili trabzan yapalım. Birinci bal kabağını bu şekilde oluşturmuş olduk. Üçüncü ikili trabzanı yaparken turuncu renge geçiş yapalım. Bu kez gri ve yeşil ipi alttan yürütmeye devam ederek sonraki ilmeğin içerisinden 7 kez ilmek kaldırarak önce ikili trabzan, daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. İki, 4, 6, 8 tane ilmek tığda beklerken yeşil renge geçiş yapalım. İlmeklerin hepsini birlikte kapattıktan sonra önce düğüm yapalım, daha sonra 3 zincir. İkinci zincirden başlayarak yan yana 3 tane kayma dikişi yapacağız. Üçüncü kayma dikişini yaparken gri renge geçiş yapacağız. Yeşil ve turuncu ipi alttan yürütmeye devam ederek yan yana 3 tane ikili trabzan yapalım. Üçüncü trabzanı yaparken turuncu renge geçiş yapalım ve aynı işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son bal kabağının yaprak sapını yaparken gri renge geçiş yapalım. Ve burada ilk yapmış olduğumuz zincirin üzerinde görünen ilmeğin içerisine kayma dikişi yapalım.
Bir zincir yaptıktan sonra ipleri keserek arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleme işlemlerini yapalım. Son aşama olarak bal kabaklarının saplarını bu şekilde yukarıya doğru düzeltelim ve gerek görürseniz ütünün buhar yardımıyla düzeltme işlemlerini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, böylelikle bardak altlarının da tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.